Bu bir tek tek videosu arkadaşlar. Tek tekçiler iyi izlesin. Bakın alan taramayla tek tek nasıl yapılır? Burada sinyal var. Bakın. Oo. Burada bir delik var. Arkadaşlar. Biz burada tek tek ararken define bulduk galiba. Dur bakalım şimdi. Benim. Şuradan avuçlayıp. Şimdi bakın arkadaşlar böyle. Hop. İşte. Ulan tam bir şey diyecektim. Diyecektim ki böyle avuçlayacağız arkadaşlar. İçeriden toprağı alacağız. Pointer'a bakacağız diyecektim. Direkt avucuma toplamışım ne varsa. Merhaba arkadaşlar. Ben Defineci Yener. Araziye geldim. Çok güzel bir gün. Hava biraz sıcak ama biraz da esiyor. Arkadaşlar bugün farklı bir video var. Eşkıya bölgesindeyim ama bugün farklı bir video. Çünkü bir takipçimden 2-3 seferdir mesaj alıyorum. Bu alan taramayla, dedektörle tek tek yapabilir miyiz diye. Ben biraz daha fazla teçhizatla geldim. Görüntüleme cihazı da var, dedektör de var, levye, çekiç, alan tarama hepsi var. Normal defineci gibiyim arazide ama arkadaşlar şimdi bakın. Alan taramayla tek tek yapılır mı? Tek tek ne diye sorarsanız tek tekçiler bilir, dedektör kullananlar. Böyle arazide mesela arkadaşlar normal dedektörü eline alıp sallayarak gezersin. Tek para ararsın. Yüzeye yakın. Yani mesela 20 santimle 70 santim arasında tek para, işte tek ne bileyim yüzük olur, bir şey olur. Bu şekilde arazide daha önceden mesela yaşamış insanların kaybettiği, düşürdüğü paralar. Yani özellikle saklanmış değil de üzerinden düşürdüğü para ya da bir takı bir şey olabilir mesela. Bunları aramaya tek tek denir arkadaşlar. Tek tekçilik denir. Şimdi bu videoda alan taramayla tek tekçilik yapmayı tarif edeceğim. Mesela dedektörü eline alıp da bu alanda eskiden bir yaşam varmış diyelim. Burayı böyle taraya taraya gezersin. İnsanın çok zamanını alır. Ama alan tarama olursa arkadaşlar şöyle bir şey yapılabilir. Mesela şimdi bakın. Bunun içinde altın numunesi var. Tabi gümüş de olabilirdi, bronz da olabilirdi. Yanınıza bir 3-4 çeşit numune alırsınız. Araziye çıkarsınız arkadaşlar. Ben şimdi bunun antenlerini açayım. En uzak mesafedekine kadar alacak şekilde bir tarayalım bakalım. Şu anda arıyor arkadaşlar. Sinyal arıyor. Sağ tarafa doğru bir yakalıyor gibi. Ama sola çekiyor. Şu an solda takılı kaldı. Yani muhtemelen bana en yakın olan sol tarafımda. Yani şu istikamet. Kamerada alan tarama görünüyordur umarım. Şöyle bir daha yapalım. Bakın arkadaşlar bu istikamete doğru sinyal aldı. Şöyle bir daha kaldırayım. Bakın sağa çekecek oluyor ama yine sol tarafa kilitliyor kendini. Şöyle devam edelim bakalım. Bu bir tek tek videosu arkadaşlar. Tek tekçiler iyi izlesin. Bakın alan taramayla tek tek nasıl yapılır görsünler. Mesela arazide çok fazla yürümekten, çok fazla yorulmaktan kurtulabilirler. Yani bu sonuçta bir işe yarayan bir sistem. Alan tarama dediğimiz radyesteziyle çalışıyor. Bu çok uzun bir mesele. Anlatmaya kalkarsam video uzar. İnternete, Google'a radyestezi nedir diye yazarsanız görebilirsiniz ne olduğunu. Alan tarama nasıl kullanılır? Bakın şimdi arkadaşlar alan tarama şu anda biraz kafa sallamaya başladı. Hareketlendi. Böyle çekiyor beni. Şu istikamete doğru. Hop. Bakın. Burada geri döndü. Şöyle biraz ilerleyeyim. Bir saniye. Şimdi bakın. Şunları şuraya bir koyalım. Çantamızı çıkaralım. Güzel bir tek tek videosu olsun. Alan taramayla tek tek nasıl yapılır? Bu videoda öğrenelim. Antenleri biraz kısaltıyorum çünkü tahmin ettiğimiz yere geldik sayılır. Yakın mesafe olarak kullanacağım alan taramayı. Böyle çekti bu tarafa, sol istikamete. Bakın burada. Tam şu noktayı. Tam burada zaten taş var arkadaşlar. Bakın şurada bir taş var. Tam onu gösteriyor. Bakın burada alan tarama hareketleniyor.
Yani burada olduğunu söylüyor. Şimdi buraya ne yapacağız? İki elimle tutuyorum alan taramayı arkadaşlar. Bakın. Ben bir şey yapmıyorum. Elim sabit duruyor. Alan tarama burada. Kuvvetli bir şekilde dönüyor şu anda. Yani burada bir sinyal algıladı. Sağlam bir sinyal algıladı. Buraya dedektöre de bakacağım. Dedektör algılamazsa görüntüleme cihazıyla bakacağım. Yani tek tek dediğimiz aradığımız para, takı olabilir. Bu tür şeyler yüzeye yakın olur. Dedektör algılaması lazım. Ama dedektör algılamazsa biraz derindeyse görüntüleme cihazıyla bakacağım. Belki burada bir saklı define de olabilir. Ama ben normalde tek tek amaçlı başladım bu videoya. Bakalım ne var ne yok hep beraber görelim. Dedektörümüzü alalım. Dedektör arkadaşlar Rutus. Rus malı. Bilenler bilir az çok. Rutus güzel bir cihaz. Dedektör konusunda. Şimdi cihazı açıyorum. Alttaki mandalına basıyorum. Normale geçti. Şimdi toprak ayarı yapacağım. Bir daha mandal. 1, 2, 3, 4, 5. Toprak koşulları -88,5. Derin aramada arkadaşlar şu anda cihaz. Şu görüntüleme cihazını da yakınıma alayım da dedektörden sonra görüntüleme cihazıyla da bakarız. Bakın şimdi arkadaşlar beni alan tarama buraya getirdi. Şöyle yavaş yavaş burada sinyal var. Bakın. Tam şurada zayıf da olsa sinyal alıyor. Sinyal geliyor, ses değil mi arkadaşlar? Tam şurada. Şu kısımda arkadaşlar. Biraz derinde malzeme. Yani bu dedektör şu anda 70 santime kadar tabi malzemenin boyutuna bağlı. Yani mesela diyelim şu an burada 2 adet şu büyükte bir para olsa 70 santime kadar çok rahat algılıyor bu dedektör. Büyük malzeme olsa 1 metreye kadar da algılayabilir. Bakın sesi duyuyorsunuz değil mi? Şuraya bir ben yine de görüntüleme cihazıya da bakacağım. Dedektörü kapatalım. Görüntüleme cihazıya da bakacağım buraya arkadaşlar. Emin olmak istedim çünkü zayıf bir sinyal algıladı. Ama alan tarama buraya çektiği için burada bir şey olma ihtimali çok fazla. Cihazın bluetooth'unu açalım. Şimdi cihazımızı açıyoruz. Bağlantı diyoruz. Cihaz burada bağlansın. 3B tarama moduna giriyorum. Sağdan başlayıp sola doğru devam edecek şekilde 5'e 5 sinyal göndereyim. Taramayı başlat diyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan şu şekilde bir başlatalım sinyali bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Doğru yeri yakaladık arkadaşlar. Doğru yere yakaladık ama şimdi inceleyelim görüntüyü. Bu define midir, tek tek midir tam emin olamadım. Bakın burada bir taş var. Elime ot batıyordu. Neyse şimdi şu yosunları temizleyeceğim eldivenleri giydikten sonra. Bu şekilde tuttuğumuzda şöyle görüyorsunuzdur herhalde. Tam şu kısma denk gelen bir yerde, şuraya denk gelen bir yerde kırmızı veri veriyor. Yani burada bir şey olma ihtimali şu anda %80'e çıktı. İlk alan taramayla baktım %40 ihtimal burada bir malzeme vardı. Sonra dedektör öttü. Dedektör zayıf sinyal aldı. Yine tam emin olamadım arkadaşlar. Bu
teknolojiden faydalanmaktır. Dedektörden sinyal aldım. Zayıf sinyal olduğu için derinde mi değil mi tam emin olamadım. Mineral mi değil mi ona da tam emin olamadım. Yine de dedim garanti olsun. Görüntüleme cihazıyla bakayım. Görüntüleme cihazı da güzel bir sinyal verdi. Bakın bayağı da güzel hem de. Oo, iyiymiş ha. Evet. Toprak değerlerine bakalım. 151, 92'ye 151. Güzel. Bayağı da bir fark atmış. Burada bir malzeme görünüyor arkadaşlar. Şimdi buraya çalışma yapacağım. Cihazımızı kapatalım. Telefon burada kalsın. Evet arkadaşlar. Şimdi alan taramayı şuraya koyalım. Telefon burada yanında kalsın. Eldivenlerimiz nerede? Pointer lazım olur. Fırça lazım olur. Normalde sadece çapa benim işimi görür ama ben çekici de alayım çünkü taş var üstünde. Şimdi almam gereken başka bir şey yok. Tamam. Şunları alalım. Önce bir şu yosunları bir temizleyin bakalım. Taşta bir işaret bir şey var mı? Buradaki define mi yoksa tek tek mi? Onu da anlamış oluruz hem. Arkadaşlar taşın üzeri sanki böyle güneş gibi. Bakar mısınız? Bakın şimdi su dökeyim buradan. İşaret gibi duruyor. Şuraya bir su dökelim hemen. Vay be. İşaret mi değil mi emin olamadım ama. Neyse birazdan çalışmaya başladığımızda anlayacağız arkadaşlar. Çıkan malzemeden az çok anlarız. Burada tek bir para varsa biz tek tek yaptık deriz ama birden fazla malzeme çıkarsa saklama vardır. Ne olduğunu birazdan göreceğiz. Ya şu acaba işaret mi ya? Nasıl kafam takıldı? Şu anda arkeolojik çalışma gibi yapacağım. Niye? Ben de sonuçta her geçen gün yeni bir olayı tecrübe etmiş oluyorum arkadaşlar. Bakalım. Kaybedilmiş veya savaş zamanında burada bir insan ölmüş de onun üzerinden düşen malzeme mi yoksa saklama mı var? Onu birazdan göreceğiz. Bu arada arkadaşlar Eşkıya Belgeleri serisine devam edeceğim. Merak etmeyin. Bugün çünkü dediğim gibi bir takipçilerimden birisi uzun zamandır benden talepte bulunmuştu. Alan tarama ile tek tek yapılır mı diye. Onun için bugün bir video çekiyorum. Birkaç gün sonra da görüntüleme cihazının kullanımı ile alakalı birkaç soru var. Önemli sorular. Onlarla ilgili bir bilgi vereceğim. Yani onlarla ilgili bilgi veren bir videom olacak. Hem çalışma yapacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Takipte kalın.
Arkadaşlar şimdi bakın burayı temizledim. Neden temizledim? Şimdi dedektörle bir daha bakacağım. Tek tek yapanlar iyi bilir bu sistemi. Normalde bu kadar uğraşmazlar. Hemen çapayla burayı kazıp, sinyali nereden aldı? Tam şu kısımdan değil mi? Burayı hemen hızlıca kazıp dedektör tutar. Biraz daha kazar, dedektör tutar. Para varsa ne varsa hemen alır. Ben bu videoda öğretici olsun diye şu an detaylı bir şekilde çalışma yapıyorum. Bildiğiniz arkeolog çalışması gibi bir şey yani. Anlayacağınız. Tamam, burayı şimdi temizledik. Şuraya bir daha dedektör tutayım. Toprak ayarı olmadı arkadaşlar. Bir daha başla. Bakın tam şurada sinyali hala zayıf bir şekilde alıyor. Ama şuna yakın bir ses duymak gerekiyor. Bakın. Buradaki malzeme küçükse eğer, küçük bir malzeme varsa ilk başta böyle alır. Buranın toprağını kaldırdıkça bu dedektörü tutacağım. Sinyal farkını anlayacaksınız arkadaşlar. Evet. Şöyle dursun. Şuraya birazcık kazalım bakalım ne olacak. Evet. Şimdi dedektörü bir daha tutalım. Biraz daha derinleştirdim. Sinyal başlıyor kuvvetlenme. Şimdi ultra derinde. Sinyal farklılaştı. Evet. Ya burada çok derinde malzeme ya da arkadaşlar küçük bir şey var. Rüzgar da var ama
Umarım dedektörün sesi geliyordur. Şurayı biraz daha kazalım bakalım. Hatta şöyle yapsak, şu kayayı birazcık çekişle kırsam. Belki kayanın içinde bir şey vardır. Değil mi? Kayaya bakın. Ayrıldı lap diye. Aha. Arkasında boşluk açıldı. Sanki Horasan'dan dökme işaret gibi bir şey. Dedektörü bir daha tutacağım. Bakalım ne durumda. Sesi duyuyorsunuz mu arkadaşlar? İyice çoğaldı. İyice netleşti ses. Tam şurada. Şurada iyice netleşti ses. Taştan dolayı sallayamıyorum dedektörü. Şimdi arkadaşlar bakın, bu dedektörün
gerçek sinyali alması için şunu yapmak gerekiyor. Hareket bu. Bak. Şu şekilde sallamamız gerekiyor. Burada da şu anda öyle bir sallama ihtimali yok. Mesela bakın. Gördünüz mü? Şu hareketi yapmam gerekiyor. Yapamadığım için hala emin olamadım. O yüzden pointer ve çapayla devam edelim görevimize. Oo. Burada bir delik var. Arkadaşlar. Biz burada tek ararken define bulduk galiba. Dur bakalım şimdi. Hadi şuradan bir küp çıksa. He? Şurayı pointerle bakalım. Aha. Hop, bir şey yakaladım. Şöyle elimizde bir parça alalım. Yok, elimde bilekliği ötüyor. Şu bilekliği bir çıkartayım. Şurada kalsın, kaybetmeyelim. Şuradan avuçlayıp. Şimdi bakın arkadaşlar, böyle hop işte. Ulan tam bir şey diyecektim. Diyecektim ki böyle avuçlayacağız arkadaşlar. İçeriden toprağı alacağız. Pointer'a bakacağız diyecektim. Direkt avucuma toplamışım ne varsa. Oo, sarıya bak, sarıya. Vay. İşte burada bir tane para. Lan bu tek derken abi defineye rastladık. He. Buradan başka yok. Avuçlayalım içerisine. Sadece bu ikisi mi? Harbi tek yaptık ha, alan taramayla. He? Bu ne? Küp mü lan bu? Ne bu? Küp parçası gibi ama. Şuna bakın. Ha, içerisi. Of, içeride daha var. İçeride daha var. Şimdi bakın arkadaşlar. İçerideki toprağı böyle avuçlayacağız. Pointer tutacağız elimizde. Bir şey yok mu? Yok. Devam. İçeri toplamaya devam. Hop. Nerede? Aha. Oo, bir tane daha. Sarıdan. Of, çok iyi. Başka var mı? Şu an yok. At. İçerisini bu şekilde. Oo, 2 tane birden. Lan bu tek mektek değil ha. He? Bakın. Para mı bu? Şu ne? Para gibi aynı. Burada var mı başka? Yok. İçeriye devam. Var mı başka? Arkadaşlar zaten bu tek olmadığı bariz belli oldu. Arkadaki boşluğu görüyorsunuz değil mi? Bakın, kayayı kırdım. Şuraya kadar kaya geliyordu bu şekilde. Hatta şurada bir taş vardı. Onun altına buraya malzeme saklama yapılmış. Tek yapalım derken define denk geldik. Güzel. Şu ne? Ağaç kökü mü burada ya? İçeride bir şey var mı? Yok. Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar, izleyin mevzuyu. Bakın şimdi. Dedektörümüzü açalım. Şimdi burada toprak ayarı yapıyorum. Bir, 2, 3, 4, 5. 89,1. Şimdi bakın arkadaşlar. Mevzu şu. Gördünüz mü? Değerli ses. İşte bu be. Şu sesi duyduğunuz anda mutlu olabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle boş çıkmaz. Gördünüz mü? Olay bu. Derinde olduğu için zayıf ses sinyal alıyordu arkadaşlar. Bak. Gördünüz mü bakın. Ne kadar? 40 santim şu an var. Bakın 40 santim yükseklikten sallıyorum dedektörü.
4 adet para büyüklüğünde malzeme var burada. Ama bu tek tek değil. Hani grup para derler ya. Grup para gibi. Ama burası saklama arkadaşlar. İşte şu sinyalle en sevdiğim seslerden biri. Yorumlarda biri sormuştu sarıdan başka neye seviniyorsun diye. Hepsine seviniyoruz, merak etmeyin. İşte burada. Hemen kapatalım cihazımızı. Şimdi güzel bir sergi yapalım. Ne var ne yok görelim. Of, fırçamız nerede? Gel bakalım buraya. Arkadaşlar hemen ilk başta şöyle en küçüğünden başlayalım. Bu para mı? Değişik. Oha düştü. Paraya benziyor ama para değil bu ya, başka bir şey. Para da olabilir. Bayağı bir böyle topraklanmış, deforme olmuş ama ne kadar deforme de olsa arkadaşlar, sarı görüyorsunuz mu? Sapasağlam, hiç çürüme yapmıyor. Şu oksit yapmış. Bu pirinç sanırım. Üzerinde ne var? Burada bir kadın çizimi var. Kadının kafası herhalde. Şöyle. Bu pirinç arkadaşlar. Bu sarı. En sevdiğim renk. Bunlar takı malzemesi galiba. Bakar mısınız? Güzel, sarılar güzel arkadaşlar. Şöyle bunu da koyalım. 3, 4, 5 adet. Şurada yine güzel bir malzeme. Bunlar takı malzemesi arkadaşlar. Bir tane daha var. Bu ikisi aynı. Bakın. Şu ikisi aynı. Üzeri taş mı ne anlayamadım tam. Böyle bir malzeme arkadaşlar. Hemen yakın çekimde yapalım. Telefonum da çalıyor çantanın oradan zır zır ama neyse. Bakın şimdi. Şöyle bir tane gösteriyorum. İlk başta paradan başlayalım. Güzel mi? Medeniyet işine benziyor para. Eşkıya gene bir mezarı patlatmış, gelmiş buraya saklamış malzeme. Alamadan bize bırakmış. Bu para mı, takı mı tam emin olamadım. Güzel bir obje. 2. Şu takı belli. Kolye ucu. Bunların tam olarak ne olduğunu anlayamadım arkadaşlar da güzel obje. Bunlar da güzel 2 adet obje. Bunlar birbirinin aynısı. Bakın. İkisi aynı bunların. Şöyle güzel malzeme. Bir, iki, üç, dört, 5 adet. Arkadaşlar malzeme çıkardığım yer burası. Şimdi son olarak hemen şöyle yapalım. Bunları alayım buradan. Dedektörle buraya tekrar bakacağım. Hatta görüntüleme cihazıyla da baksam mı? Ama görüntüleme cihazıyla şu an bakmamızın bir anlamı yok. Değiştik çünkü burası yamuklu yumuklu kaldı. Görüntüleme cihazıyla şu anda bakamayız. Dedektör sallayacağım şimdi, bakalım sinyal devam edecek mi? Çünkü malzemeyi aldık. Şu anda başka bir şey yoksa burada sinyal kesilmiş olması gerekiyor. Hem o arada bir telefonum çaldı. Telefonuma da bakayım. Birazdan burayı incelerken tekrar devam edeceğim. Evet, eldivenlerimizi giyelim. Şimdi buradan malzememizi alalım. Son bir daha dedektör tutayım. Ondan sonra videoyu sonlandırırız. Güzel sarılarımız, gelin bakalım. Bir tane para var, 5 tane. Bunlar obje mi, takı malzemesi mi tam anlayamadım. İyice inceleriz bunları. İnternetten araştırırız. Ne olduklarını anlarız. Cebimize koyalım buraya. Define cebi. Şimdi dedektörümüzü aldık. Malzememizi de oradan aldık. Evet arkadaşlar. Cihazı açalım. Havaya kaldırıyoruz. Alttaki mandalı çekiyorum. Toprak ayarı 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Sinyal bitti arkadaşlar, bakın. Çok ince bir çıtırdan alıyor.
Ama o malzemeyle alakalı bir şey değil arkadaşlar. Malzeme sinyali değil yani o. Bu normal. Bakın. Şu haldeyken kuvvetli bir sinyal vermesi gerekir. Bu şekilde bir sinyal vermiyor. Genel aramada okey diyelim. Şurada bir daha bir toprak ayarı yapayım. Mandal. Şu an hiçbir sinyal yok. Genel aramada. Boş. Şöyle etrafı da inceleyelim de çıkarıp attığımız yerde bir şey vardır belki. Kaçırmayalım. Yok. Şöyle etrafı. Burada niye öttü? Yok. Bir de bunun üzerinde değerler var arkadaşlar. Rakamsal değerlere bakarak da bir şey var mı yok mu anlaşılabiliyor. Bakın metalde şöyle yapalım. 45'e kadar çıkıyor en fazla. Şurada bakır var. Bakın burada 56, 59, 59'a kadar çıkıyor. Evet, her metalin ayrı bir sinyali vardır. Bunları video uzamasın diye şimdi anlatmayayım. İnternetten araştırabilirsiniz. Bununla ilgili detaylı bilgiyi orada görebilirsiniz arkadaşlar. Yani benim kanalım define üzerine olduğu için tek tekçilikle alakalı videolar yapmadığım için fazla video uzamasın diye şu anda burada yavaş yavaş bitireyim. Ama belki ilerleyen zamanlarda bu tek tekle alakalı da çok merakım var ama yorucu bir iş arkadaşlar. O yüzden bugün bu alan taramayla tek tek yapılır mı yapılmaz mı onunla alakalı bir video çektim arkadaşlar. Yani alan taramayı elinize alırsınız. Yakından bir sinyal alırsanız dedektörle bakın. Yüzeysel bir malzeme varsa zaten dedektör size sinyal veriyorsa oraya tık tık ufak bir kazma en fazla 20-30 santimde kazıp bir para, yüzük ne varsa işte tek tekçilerin aradığı malzemelerden bulma ihtimalimiz var. Alan taramayla da tek tek yapılabilir arkadaşlar. Bu videoda onu da göstermiş olduk. Artık yavaş yavaş toplanma vakti. Her tarafı dağıttım. Burasını şimdi toplamakta bir yarım saatimi alır benim. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi eşkıya bölgesindeki belgelere devam edeceğim. Bir sonraki videolarda. Yakın zamanda da yorumlarda GR3 Plus'ın çalışma sistemiyle alakalı bir de değerleri okumayla alakalı bir detaylı video yapmayı düşünüyorum. En yakın zamanda onu da bir yorumlarda bir arkadaş çok özellikle üstüne basa basa sormuştu. Ona da cevap niteliğinde bir video çekeceğim. Onunla ilgili de yakın zamanda videom gelir. Ama dediğim gibi bu bölgede yakınında bir yerde eşkıya bölgesinde elimdeki belgelerle alakalı videolarım vardı. 5 seri şeklinde olmuştu. 25'e kadar hemen hemen çoğaltmayı düşünüyorum. Bir aksilik olmazsa ona da devam edeceğiz. Evet, yavaş yavaş sonlandıralım artık. Bir sonraki define macerasında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoya like atmayı unutmayın.